Hücre siklusundayız ha daha. Hücre hayatını nasıl devam ettiriyoruz anlamaya çalışıyoruz. Algılamadan devam edelim. Size şunu demiştik. Hücrelerin hücrelere bağlanmasını sağlayan bağlantı kompleksleri vardı. Desmozomlar, hemidesmozomlar, fokal adezyonlar. Burada da bir tanesi ifade edilmiş. Bakın hücre zarı, hücrenin dışında bir alan var. Hücre dışı alan, ekstraselüler matriks ve tutmuşuz hücreyi ekstraselüler matrikse hücre dışı alana bağlamışız. Şimdi bunlar hemidesmozomlar ve fokal adezyonda integrin dediğimiz bir protein vardı. Burası önemli, unutmayın demiştik. İşte bunlar integrinler. İntegrinler ne yapıyordu? İntegrinler aktin hücre iskeletlerine bağlanıyordu. Biz şu ana kadar bunu gördük, bunu biliyoruz. Hani hücre iskelet elemanlarından en küçük olanı mikrofilamanlar, aktin filamanlar bu bağlantı komplekslerine bağlanır. Desmizomlar ve hemidesmozomlar ara filamanlara bağlanırken buradaki fokal adezyonlar da aktin hücre iskeletine bağlanıyor diye söylemiştik hatırlarsanız. Şimdi burada konuyu bir tık daha genişletiyoruz. Diyoruz ki integrinler hücrenin içinde stoplazmada diğer proteinlerle de iletişim halindedir. Bir domino taşı sistemi gibi düşünebilirsiniz. Eğer dışarıda ekstraselüler matriks varsa, integrinler buna bağlıysa, her şey yolunda, hayat devam ediyor, güzelse integrinler bir ucuyla aktin iskeletine, aktin filamanlara bağlanıyorlar, bir ucuyla da domino taşı benzeri bir grup proteine bağlanıyorlar. Burada hücre ekstraselüler matrikse bağlı mı sorusunu sorduğumuzda bu sorunun 50'den fazla protein tarafından kontrol edildiğini görün. Hani dedik ya haddini bilmek, sınırlarını bilmek diye bir kavram ifade etmiştik. Eğer siz bir hücre olarak kolunuzu ayağınızı uzattınız, integrin proteinleriyle dışarıda tutunduğunuz ekstraselüler matriks var. İçeride bunu kontrol eden 50'den fazla protein var. Proteinler temelde neydi? DNA'dan mRNA ile geliyor. Hücre içerisinde sentezlenen organik moleküllerdi. İşte proteinler hücre içi sinyal habercileri, adaptör proteinler, enzimlerinin sinyal kaskat dizisi dediğimiz yapı bu. Sadece dışarıya bağlı mıyız? Her şey yolunda mı? Bunu kontrol eden 50 tane protein var. Mutasyonun ne olduğunu artık biliyorsunuz. Bir tane mutasyon meydana gelirse şu domino taşındaki herhangi bir tanesini düşürürseniz içeriye yanlış bilgi gidecek. Bilgi ne? Dışarıya bağlı olmamıza rağmen şöyle bir bilgi gidecek. Hayır abi dışarıya bağlı değiliz. Özgürüz. İstediğimizi yapabiliriz. Hücrenin dışarıya bağlı olmaması şu gerekçelerle olur. Hücre bir yerden bir yere göç edecektir. Bağlantılarını çeker. Hücre mitoz bölünme geçirecektir, bağlantılarını çeker. Hücre ölecektir, apoptoza gidecektir, bu bağlantılarını çeker. İşte normal şartlarda hayatını devam ettiriyorsan, ekstraselüler matrikse bağlıysan içeriye de bu bilgi gidiyor. Diyor ki haddini bil, sen şu an göç etmiyorsun. Mitoz geçirmeyeceksin ve apoptoza gitmeyeceksin. Hücre ölümüne gitmeyeceksin. Bu bilgi bu. Bu bilgiyi eğer şuradaki bir mutasyon bunu bozuyor idi. Kansere dönüştürebiliyor idi. Veya hani bu aktivasyon, inhibisyon, zamanlama dediğimiz hikaye vardı ya. DNA replikasyonu diye bir şeylerden bahsediyoruz habire. DNA'nın kendini eşlemesi için bakın burada neler var? Pirimazlar var, polimeraz birlerle üçler var, şurada ligazlar var, şurada tipoizomerazlar var. Yani DNA'nın kendini eşlemesi için 20'den fazla proteinin eş zamanlı doğru yerde çalışıyor, doğru yerde duruyor olması lazım. Zamanlamanın mükemmel olması lazım ve bu enzimlerin de buraya taşınabiliyor olması lazım. Hücre siklusunun mükemmelliği veya yaşamak mucize dediğim bu. Ya binlerce işçi, reaksiyon ve olayın hepsini kontrol etmeniz lazım hem de doğru zamanlı olarak. Bu sadece bir bölümüydü. Hücreler büyüdükçe bir de farklı hikayeler şekilleniyor. Basit matematik ve geometriden devam edecek olursak genelde biyolojinin içine fizik ve kimyayı koymuyoruz. Matematik ve geometriyi koymuyoruz. Ama hücre zarını anlatırken bir cümle söylemiştim. Hücre zarının iç bölgesi negatif elektrik yüklüdür.
Orada gerçekten fizik var. Fiziko-biyoloji diyebiliriz yani. Veya histolojik metotları bakarken sitokimya, histokimya demiştik. Burada bir de gerçek matematik söz konusu. Gerçek matematik ne? Hacim ve yüzey diye bir kavram var. Hücre büyüdükçe hacmi, hücre büyüdükçe yüzeyi diye cümleye başlayacağız. Hacim yarıçapın küpü oranında artar, yüzey yarıçapın karesi oranında artar. Yani büyüyen bir hücrede hacim yüzeyden daha fazla artar. Yani şişiyorsunuz, içeride büyümeye devam ediyorsunuz. Yüzey bu koşulları sağlamıyor. Patlar ölürsün. Hacim ve yüzey oranı hikayesi. Hemostatik denge için bu zorunludur. Aynı cümleyi çeviriyorum. Stoplazma ve çekirdek oranı. Stoplazma ve çekirdek oranının artması da çekirdeğin kontrolünü azaltıyor. Yani nasıl hacim yüzey aranında bir ilişki varsa stoplazma ve çekirdek arasında da bir ilişki var. Çok fazla büyüdükçe çekirdek bütün bu reaksiyonları karşılayacak işlemleri yerine getiremiyor. O yüzden belli bir aşamaya geldikten sonra bölünmeniz zorunlu. Yani ya patlayıp öleceksiniz ya da bölünmeniz gerekiyor hacim yüzey kanunu gereği. İşte anlatmaya çalıştığımız bu. Evet, size mitojen geldi, keyfiniz yerinde, her şeye bakıyorsunuz, büyüdünüz de işte bunun bir belli koşulu ve belli bir sınırı var. Dengeler halinde devam ediyorsunuz. Bunun içinde hücre siklusunda büyüme, kromozomların yoğunlaşması, DNA sentezlemesi, mikrotübülün oluşması ve diğer sitokinez olayları. Hücre siklusu dediğimiz şu olay, yani bir hücrenin normal yaşamını devam ettirmesi ve bölünmesi olayları özel proteinler ve özel mekanizmalar tarafından yürütülür. Yani şurada bölünmenin neden zorunlu olduğunu tartıştık. Burada da bu bölünme oluyor anladık ve bu reaksiyonların, bu olayların tamamı da özel proteinler ve mekanizmalarla yürütülüyor, onu da anladık. Çünkü şurada bağlantıyı 50, DNA replikasyonunu 20'den fazla işçi protein kontrol ediyor idi. Hücre siklusu diyelim, yavaş yavaş konuya başlayalım. Buralar altyapıydı, giriş çalışmalarıydı. Mitoz ve interfazdan oluşan değişimlerin hepsine birden hücre döngüsü diyoruz. DNA sentezlenmesi hikayesi vardı. DNA sentezlemesine göre hücre döngüsü 4 evreye ayrılır. Yani şuraya bakacak olursak DNA'nın sentezlendiği yer burası. O zaman 1, 2, 3, 4 bölüme ayrıldı. Demeye çalıştığı bu. İnterfaz, hücre büyümesi ve replikasyonun olduğu bölgedir. Şuradayız. Şuradaki yeşil alanın tamamı interfaz. Hücre hayatını devam ettiriyor ve yaşamasını devam ettiriyor. Büyüyor, normal metabolik aktivitelerini yapıyor, geziyor, eğleniyor. Baktı hava çok güzel, ortam çok güzel. Bölünmeye karar verdi, DNA'yı replike ediyor ama hala neredeyiz? İnterfazdayız. DNA sentez aşaması interfazda meydana geliyor. Ve sonra diyor ki bak biz karar aldık, bölüneceğiz, taşınacağız, ona göre diyor, ona göre hazırlıklar yapılıyor. Nerede? İnterfazda. Biz bu interfazı tek bir cümleyle hücrenin normal hayatını sürdürdüğü dönem olarak geçiriyorduk. Biz burayı açacağız. Yoksa profaz, metafaz, anafaz, telofaz, şu ana kadar bunları uzun uzun değişik eğitim seviyelerinde gördünüz. Şimdi biz interfazı biraz açmaya çalışacağız. Hikayemiz bu. İnterfaz, hücre büyümesi ve replikasyonun olduğu yerdir. Bir mitozdan diğerine hacim 2 katına artar. Hacimin artması yüzeyde dezavantaj meydana getiriyordu. Hacim kontrolü zorlaştığı için bölünme kararı zorunlu alıyordu. Bu koşullardan bir tanesi. İnterfazda kromozomlar yoğunluğunu kaybeder. Nükleus morfolojik olarak homojen görünür. Aktif, hayatını devam ettirilen bir süreçtir. Mitoz, hücre siklusunun ışık mikroskobu ile belirgin olarak görülebilen bölümü. Yani ışık mikroskobuyla baktığınızda mitozun profaz, metafaz, anafaz evrelerini basit bir şekilde tanımlayabiliyorsunuz. Bir hücrenin, normal bir hücrenin, stabil değil, yavaş yenilenen bir hücrenin diyelim veya hızlı yenilenen bir hücrenin hücre kültürü ortamında ölçülen bir deney. İnterfazını 3 evreye ayırmışız. G1, GEP1 evresi, DNA sentez öncesi evre, normal yaşama ve büyüme evresi 11 saat. DNA'nın kendini sentezleme süresi 8 saat. DNA kendini sentezledi, 19 saat geçti ve artık eşyaları topluyoruz, paketleneceğiz. Çünkü bir hücreydik,
Bir ev idik, iki eve dağılacağız. İki eve bölüneceğiz. Eşyaları ikiye taşıyacağız. Bir bana bir de arkadaşın evini iki eve taşıyacağız. G2 bu. Replikasyon sonrası evre 4 saat sürüyor diyor. Bizim bildiğimiz mitos bu hayat hikayesi içerisinde 1 saat. Yani 24 saatlik sürecin 1 saati mitos, geri kalan 23 saati hayatına yaşama, devam ettirme evreleri olarak tanımlanabiliyor. Bakalım burada farklı olarak bir şey ekleyecek miyiz? G1 evresi mitozun sonundan DNA'nın replikasyon olduğu başladığı döneme kadar olan süreçtir. G1 veya Gap1 evresi. Hücreler büyür, besinlerini toplar, ham maddelerini alır. Yaşamı, keyfi yerindedir. Metabolik olarak aktiftir. DNA sentezi yapılmamıştır ama bunun için gerekli bileşenler hazırlanıyordur. DNA sentezi için, kromozom replikasyonu için gerekli ilgili proteinler hazırlanmıştır. Hazırlık aşaması vardır ama DNA kopyalanmamıştır daha. İkinci aşama S evresi, sentez evresi, DNA sentez evresiydi. Burada biraz önce bahsettiğimiz polimerazlar, ligazlar devreye girerek DNA kendinin replikasyonunu aynısını yapıyor. Nerede? İnterfazın S evresi. G1'den hemen sonra geliyor. DNA replikasyonu bir tanesi. Bunun için ne lazımdı bize? Histon proteinleri. Bunun için ne lazımdı bize? Sentriyoller ve hücre ve iskelet elemanlarının organizasyonu. İşte bunlar da DNA sentez evresinde meydana geliyor. Evet, biri anneden biri babadan gelen homolog kromozomlarımız var ama DNA miktarı 2 katına çıktı. 2D idi, 4D'ye çıktı. DNA kendini miktarını 2'ye katladı. Hani kardeş kromatitler demiştik ya. G2 evresindeyiz. Baktık ki büyüdük, geliştik, hacimsel olarak uygunuz, DNA'yı sentezledik, DNA replika oldu. O zaman diyoruz ki mitoza gideceğiz, mitoza hazırlık yapalım. G2 evresi bu demek aslında. Mitoza hazırlık proteinlerinin sentezlendiği evre. Mitotik mikrotübüller veya tübülin sentezi artıyor veya kromozomun ziplenmesi, katlanması hikayesi vardı. Histonlar ve histon olmayan proteinler burada görevliydi. Kohensin ve kondensin yoğunlaştırıcı proteinler. Kaç kat katlıyorduk? Zannedersem 8000 kat DNA genetik zinciri katlıyor idik. İşte bunların hepsi G2 evresinde üretilip hazırlıklar tamamlanıyor. Şuraya baktığınızda hücre siklusu demişiz ve timelapse gerçek zamanlı bir hücre kültürü ortamında yaklaşık yarım saatte 45 dakikada hücrenin metafazından, anafazından, telofazına kadar olan süreçler gösteriliyor. Yani mitoz evresi, o sizin profaz, metafaz, anafaz, telofaz dediğiniz evre maksimum 1 saat sürüyor normal hücreler için. Şimdi bu hücre döngüsünün düzenlenmesini sağlayan bileşenler var, bunlara bakalım. Hücre döngüsünün düzenlenmesi. Artık şu şekli biliyoruz. G1, S, G2 ve M evrelerini biliyoruz. Şurada G0 kaldı, onu anlatacağım sonra. Unutmadım. G1 evresi normal büyüme ve metabolik olayların olduğu evre. Çevresel şartlar uygundur, besin vardır, hücre büyüklüğü uygundur, hücre içi ve dışı sinyallerde sıkıntı yoktur. Yaşamımıza devam ederiz, keyfimize bakarız, lay lay lom. Çok da güzel. Büyüdük, büyüdük, büyüdük. Hacim yüzey oranı veya çekirdek sitoplazma oranı vardı. Burada kritik bir faktör var. Büyüme faktörleri veya mitojenler. Bunları da anlattık. Özel olarak onun için anlattık. G1 evresinde belli bir yaşa geldiğinizde, belli bir olgunluğa geldiğinizde artık size direkt uyarı geliyor. Karar var. Büyüme faktörü bu. Büyüme faktörü geldiğinde, bu uyarıyı aldığında hücre kesinlikle diyor ki ben yeteri kadar gezdim, dolandım, eğlendim, şimdi bölünmem lazım. Restriksiyon, start, başlama noktası diye G1'de bir aşama, bir kontrol noktası var. Bu aşamada büyüme faktörü varsa, mitojen var ise mutlak olarak hücre mitoz aşamasına ilerliyor. Hücre siklusu ilerliyor. Aksi takdirde şu kontrol noktası aşamasında büyüme faktörü veya mitojen vermediyseniz geliyor, kontrol ediliyor. Çevresel şartlar uygun mu? Değil. Besin var mı? Yok. Hücre içi ve hücre dışı sinyallerden bir uyarı geldi mi? Yok. O zaman G1'de yaşamaya devam edelim veya stabil
hücrelerde vardı. Normal görevini yapan ve başka hiçbir işe karışmayan, bölünmeyen hücreler var idi. G0 fazında. G0 fazı şu demektir: ben bölünmüyorum. Hücre siklusunda değilim. Hayattayım, canlıyım, işimi yapıyorum, başka da bir şey yapmıyorum. Kimsenin işine de karışmıyorum. G0 bu. Ama hücre hasarı meydana geldiğinde, yaralanma, travma meydana geldiğinde bu G0'da olan hücreler G1 aşamasına geliyor. Büyüme faktörü verildiğinde bu hücreler G1 aşamasını geçiyor. Şu start noktasını, restriksiyon noktasını geçmek ne demek? Artık ne olursa olsun sen bölünmek üzere ilerliyorsun. Karar verdin, evleneceksin, bölüneceksin, çoğalacaksın. Start noktası bu anlamı taşıyor. Buraya kadar olur mu, olmaz mı, yapar mıyız, yapmaz mıyız diye düşünüp karar verirken şu noktadan sonra artık sözleştiniz, söz verdiniz, karar aldınız. Bu noktadan sonra geri dönüş yok. Hücre mitoza gitmek zorunda. G1 bittiğinde interfazdayız. G1 bittiğinde hücre S evresine geçecek. Yani DNA kendini replike edecek. DNA'nın replikasyonu doğru yapıldı mı diye kontrol edeceğiz. Sonra da G2 evresine geçecek. G2 evresinde de mitoz için büyüme ve hazırlıklar yapıldıktan sonra o mitozun 4 aşaması şekillenecek ve hücreler daha küçük 2 hücreye bölünecekler diyoruz. Bu olayların düzenlenmesini anlatacağız. Hücre döngüsünün düzenlenmesi, adamlar 2001 yılında fizyoloji ödülü aldılar dedik ya. 1970'lerden başlayan 30 yıllık bir hikaye. Maturasyon promoting faktör, olgunlaşma ilerletici faktör. Hani ben buna mitoz da diyeyim, mayoz da diyeyim. Mitoz ilerletici faktör, mayoz ilerletici faktör de alternatif isimler verilebilir. Adamlar bunun üstünde çalışıyorlar. Normalde bölünmeyen, bekleyen bir hücreye bunu veriyorlar. Neymiş? MPF denilen bir kompleks. Bunları hücreye verdiklerinde hücre bölünmeye başlıyor. Şu şekil üzerinden bahsedelim. Normalde oosit bölünmüyordu. Şu molekülü verdiniz, oosit bir anda bölünmeye başladı. Mayoz 1 bitti, mayoz 2'ye başladı. Sonra gene bunu veriyorsunuz, bir bakıyorsunuz mitoz bölünme oluyor. Sonra bunu bir daha veriyorsunuz, bir bakıyorsunuz mitoz bölünme daha oluyor. Lan diyorlar, bu ne? Bu hücrenin bölünmesini, çoğalmasını arttıran bir madde her neyse. Bunu verdiğimizde hücre hemen bölünüyor. Evet, gerçekten bunu fark ediyorlar. Maturasyon ilerletici promoting faktör dediği bu. MPF, olgunlaşmayı ilerleten faktör şu. 2 bileşenden oluşuyor. Yani burada G2'den mitoza geçişi düzenler diyoruz. Oositlerde mayoz bölünmeyi, somatik hücrelerde, vücut hücrelerinde mitoz bölünmeyi, yani totalde bölünmeyi başlatan bir molekül olarak tanımlanıyor. Heterodimer, birbirinden farklı 2 molekülün yapısı bir araya gelmesiyle oluşuyorlar. Birinci molekülümüz ne? Siklin B. Neyse bu. Siklin B varmış. Bir de hemen yanına bir tane daha siklin bağımlı kinaz diye bir molekül ekliyormuşuz. 2 tane molekül bir araya geldiğinde mitozu başlatıyormuş. Bu 2 molekülün bir araya gelmesiyle oluşan bu MPF nedir? Bir enzim kompleksidir. Protein kinazdır. Başka proteinlere fosfat takan bir enzim kompleksini oluşturuyoruz. Bu MPF, siklin B ve siklin bağımlı kinaz APC'yi fosforilliyor. Anafaz promoting kompleks dediğimiz bir yapıyı fosforilliyor. Bu da başka bir enzim grubu. Yani domino taşı hikayesi dedik ya, bir enzim başka bir enzimi aktive ediyor. Bir enzimi başka bir enzimi fosforluyor, aktive ederek çalışır hale gelmesini sağlıyor. Adamlar bu 2 molekülü tanımlayarak siklin B'yi ve siklin bağımlı kinaz 1'i tanımlayarak Nobel ödülünü almışlar. Şimdi siz burada anlarken biraz zorlanıyorsunuz. Dersin sonuna bu konuyu biraz daha açacağız. Neden Nobel'i hak ettiklerini anlayacaksınız. Önce bu ikisini tanımlamak lazım. Bu Nobel alma hikayesini söylüyoruz. Bir molekül veriyorsunuz, hop hücre bölünüyor. Bir molekül veriyorsunuz, hop hücre bölünüyor. İyi de o kadar protein, o kadar molekül, doğada o kadar bileşen var ki neyi verdiğinizde bölünecek? İşte bunları tanımlamaya çalışıyoruz. Hücre siklusunu düzenleyenler ne dedik? Hücre siklusu siklik olarak, periyodik olarak, düzenli olarak sentezlenen, artan ve yıkılan, azalan proteinler ile düzenlenir.
protein düzeyindeki bu artış ve azalışlar hücre döngüsünün geçişinden sorumludur. Şunu ifade etmeye çalışıyoruz. Şurada G1S ve G2 evreleri vardı ya. Burada bazı proteinlerin miktarı artıyor, sonra azalıyor. Bazılarının artıyor, azalıyor ama her bir evrede farklı proteinin miktarı artıyor veya azalıyor. Siklik düzenleniş dediğimiz bu. Bu evrelerdeki protein kompleksleri aktivitesi artar ve bazı evrelerde azalır. İşte burada siklik ifadesi bu yüzden geliyor. Bu B proteini periyodik olarak artıyor ve azalıyor. Siklin dediğimiz ifade bu. Artıp azalan kimmiş? Buradaki B proteiniymiş. Sonra hücre siklusu çoklu protein kinazlar aracılığıyla kontrol edilir. Hop geldik, protein kinazlar vardı. Bir tane değilmiş diyor, çokluymuş diyor. Hücre siklusu siklinler, birden fazla siklinler. Burada siklinin B'si var. O zaman bunun A'sı, B'si, C'si, D'si, E'si vardır herhalde. Çoklu siklinler ve çoklu siklin bağımlı kinazlar. Burada siklin bağımlı kinaz 1 dediğine göre bu siklin bağımlı kinazın ikizi, 3'ü, 4'ü, 5'i de olabilir. Bu ikisi bir araya gelerek siklinler ve siklin bağımlı kinazlar bir araya gelerek bir protein kinaz kompleksi oluşturuyorlar. Hücre siklusu siklin artı siklin bağımlı kinaz komplekslerinin aktivasyonu tarafından yürütülür diyoruz. Yani şurada bir molekülümüz var. Bu molekül iki parçadan oluşuyor ve bunun bir tanesi düzenli olarak sentezlenip yıkılırken düzenli olarak seviyesi düşüp artarken şuradaki grafik gibi bir bakıyorsunuz şu grafikteki gibi siklin B artıyor, sonra siklin B seviyesi azalıyor. Siklin B seviyesi artıyor, siklin B seviyesi azalıyor. Ama bu bir tane değil diyor. Şimdi hücre siklusunu aktive eden, hücre bölünmesini aktive eden proteinler var, siklinler. Hücre siklusunu aktive eden moleküllerin ikincisi siklin bağımlı kinazlar. Bu ikisi aktive ediyor. Yani dedik ya hep denge halindeyiz diye. Bir tanesi aktive ederken diğeri de dur diyecek o zaman. Bir de hücre siklusunu durduran inhibitör proteinler var. Siklin bağımlı kinaz inhibitörleri. Yani kinaz inhibitörleri de diyebilirsiniz. İnhibitör kinaz. Kinaz inhibitör proteinleri de diyebilirsiniz. Böyle farklı birkaç tane proteinlerimiz var. Şimdi parçalara ayırıyoruz. Hücre siklusunu düzenleyen bileşenler nedir? Evet gençler, şimdi kısa ara verelim. Çayınızı kahvenizi alın. Dinç ve sakin kafayla gelin. Yeniden devam edeceğiz.